Türk askeri konvoyları 7 Aralık akşamı Afrin, Resulayn ve Halep kuzeyinden yani tam 3 koldan Suriye sınırına geçti. 9 Aralık'ta askeri bir konvoy daha Suriye'ye girdi. Sıcak gündemin etkisiyle beraber bu bölgeye yapılan rotasyon ya da lojistik ikmal hareketliliklerinin operasyonel bir beklenti uyandırdığını da kabul etmek zorundayız. Fakat şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'den, Halep'in kuzeyinden ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi olarak adlandırdığımız bölgeye girişlerinin arkasındaki genel nedenin aslında YPG'ye yönelik bir baskı aracı olarak kullanıldığını söylemek mümkün. Aynı vakitlerde Suriye topçu bataryaları ve İHA yüklü konvoylar namluları Deir ez-Zor ve Rakka hattına çevirdi. Evet, Şam hükümetinin bu bölgelere yönelik aktif bir askeri yığınağından söz edebiliriz. Çünkü bu bölgeler özellikle Tişrin'den başlayarak Deir ez-Zor hattına kadar süren, hatta çok ciddi anlamda çatışmalara sahne olan bölgeler. Bu nedenle Şam hükümeti buraya sürekli askeri takviyeler ve rotasyon uyguluyor. Son zamanlarda karşımıza çıkan görüntüler de aslında bunların görüntüleri. Suriye'deki bu hareketlenmenin asıl sebebi 10 Mart mutabakatında geri sayım yapılması. Bu mutabakatın temel amacı yapboz gibi olan Suriye haritasını yeniden tek parça haline getirmekti. Geçiş süreci için bu yıl sonuna kadar mühlet verilmişti imza atan taraflara. Yani şu an içinde bulunduğumuz Aralık ayı bu anlaşmanın ya tamam ya devam denilen son virajı. Örgüt cevabını masada değil de sahada vermeye diretiyor gibi. Türkiye'nin uzattığı entegrasyon ilini halen reddeden örgütün asıl niyeti beton mikserleri ve iş makineleriyle ortaya çıkıyor. Peki masaya oturmakta direten YPG neyin peşinde? Şu an ekranda gördüğünüz bu masum gibi görünen bölge aslında yerin altında kilometrelerce uzanan bir savaş hazırlığını gizliyor. Suriye sınırında nelerin döndüğünü anlamak için toprağın altına tünellere iniyoruz. Daha yakından bakarsak mesela şunlar hafriyat atıkları, şunlarsa tünel giriş çıkışları. Gazete olarak bu videoda OSİNT Türk kaynaklarından yararlanarak terör örgütü YPG'nin Suriye'deki tünel ağını ifşa edeceğiz. Burası Türkiye-Suriye sınırı. Aşağı doğru uzanan kırmızı çizgiyi takip ettiğimizde 5,5 kilometrelik mesafenin ardından bir yerleşim yeri karşılıyor bizi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı şehrine bağlı Kahtaniye bölgesindeyiz. Yerleşim yerinin etrafı hendeklerle örülmüş bir kaleyi andırıyor. Dört bir yanı kesintisiz devam eden bu kazı hatlarıyla tamamen kapatılmış durumda. Şimdi dikkatinizi kare içindeki kırmızı boyalı çarpı simgelere verin. Ne kadar çok var değil mi? Şehre giriş çıkış yapmak isteyenler için bırakılan tek yol hendeklerin üzerine kurulan bu geçiş noktaları. Görüntülerde dikkati çeken asıl detay ise buranın hemen doğusunda. Elektrik dağıtım merkezinin yanı başında yerin altına doğru ilerleyen bir tünel inşaatı göze çarpıyor. Yaklaşık olarak 1,5 kilometrelik bir hat. Hendeklerin yapısına baktığımızda karşımızda ciddi bir savunma hattı olduğu açık. Yapılan ölçümler bu çukurların genişliğinin 3,5 ila 4 metre arasında değiştiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bölgede yapılan gölge analizleri ve referans bina ölçümleri bu hendeklerin derinliğinin 1,5 metre ile 2 metre 12 santim arasında değiştiğini kanıtlıyor. Kameralarımızı şimdi Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasına Ayn el Arab veya diğer ismiyle Kobani'ye çeviriyoruz. Burada da şehrin etrafı adeta bir çember gibi hendeklerle sarılmış. Ancak kazı faaliyetleri sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmamış. Daha geniş bir alana yayılan ve özellikle Türkiye sınırı boyunca uzayıp giden uzun bir hendek hattı da var. Burada yine çarpıyla işaretlenenler geçiş noktaları. Görüntülerde bir veya iki tane değil, hattın birçok farklı noktasında bu geçişleri net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bize lojistik akışın kesilmemesi için ne kadar yoğun bir hazırlık yapıldığını gösteriyor. Savunma doktrini çevre köylere de sıçramış durumda. Köylerin etrafında da benzer kazılar var. YPG'nin özellikle Esed'in düşmesinden sonra kendi bölgesine geliştirmiş olduğu savunma stratejisi bir tünel ağı stratejisiyle beraber sözde sınırlarını korumaya dayanıyor. Bu nedenle son bir yıl içerisinde YPG'nin özellikle Rakka hattını, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde ve doğusuna kalan hattı ve diğer taraftan Ayn el Arab bölgesindeki hattı tutmak üzere çeşitli tünel kazıları yaptığını biliyoruz. Şehrin güneybatısına odaklandığımızda ise durum biraz daha farklılaşıyor. Eski uydu görüntüleriyle bugünü kıyasladığımızda bölgedeki hafriyat hareketliliği bize tek bir ihtimali işaret ediyor. Büyük olasılıkla bir tünel inşası olduğunu. Ancak bu bölgede yapılan incelemelerin en çarpıcı sonucu şehrin hemen güneyine düşen o tepelik alanda gizli.
Çevresi tam 7 kilometreyi bulan bu devasa arazide uydu arşivlerini açıp zamanı geriye sardık. 2016 yılına kadar uzanan görüntüleri kare kare taradığımızda burada sadece basit kazıların değil, çok daha kapsamlı bir hazırlığın yapıldığını görüyoruz. Ortaya çıkan görüntüler bu tepenin altına inşa edilen derin tünel ağlarını ve büyük bir ana karargah kompleksini net bir şekilde işaret ediyor. Şu an ekranlarınıza titiz analizler sonucu ortaya çıkardığımız tünel haritası yansıyor. Haritaya dikkatli baktığınızda bölgenin çok sayıda tünel girişiyle donatıldığını görebilirsiniz. Ama asıl büyük keşif bu tepenin kalbine gömülmüş. Burada tam 1800 metrekarelik devasa bir yapı var. Büyük ihtimalle bir ana karargah olarak tasarlanan bu yapı, inşaatı bittikten hemen sonra üzeri toprakla örtülerek kamufle edilmiş. Yani amaç havadan bakıldığında doğal bir tepe görünümü vererek bu üssü gizlemek. İlgililer ve meraklılar için yeraltı üssünün tam konumunu yorumlarda paylaşacağız. Tabii bu bölge sıcak çatışmalarında izini taşıyor. Alanın içindeki iki binanın yapılan saldırılar sonucu yerle bir olduğu da uydu görüntülerinden net bir şekilde anlaşılıyor. Peki tüm bu yeraltı ağını nasıl örüyorlar? YPG'nin sahada uyguladığı iki temel inşaat yönteminden bahsedebiliriz. İlki aslında az önce Aynel Arap'ın güneyindeki o tepede tespit ettiğimiz kaz üstünü kapa yöntemi. Sistem şöyle işliyor. Önce geniş hendekler kazılıyor, içine prefabrik beton bloklar yerleştiriliyor ve son olarak üzeri çıkan toprakla örtülüp kamufle ediliyor. İkinci yöntemse köstebek usulü. Özellikle şehir merkezlerinde ve yerleşim yerlerinin altında iş makineleriyle doğrudan yerin altı oyularak ilerleniyor. Haberlerde sıkça gördüğümüz o beton tünel girişleri işte bu yöntemin eseri. Tabii yerin altındalar, görünmezler diye bir şey yok. Açık kaynak istihbaratı tam da burada devreye giriyor. Ne kadar derine inerlerse insinler uydudan kaçamıyorlar. Özellikle tünel ağızlarında biriken o taze hafriyat dağları ve çıkış noktalarına örülen beton yapılar bu gizli hatları kolayca bulmamızı sağlıyor. YPG'nin özellikle Esed'in düşmesinden sonra kendi bölgesine geliştirmiş olduğu savunma stratejisi bir tünel ağı stratejisiyle beraber sözde sınırlarını korumaya dayanıyor. Bu nedenle son bir yıl içerisinde YPG'nin özellikle Rakka hattını, Barış Pınarı bölgesinin güneyinde ve doğusuna kalan hattı ve diğer taraftan Aynel Arap bölgesindeki hattı tutmak üzere çeşitli tünel kazıları yaptığını biliyoruz. Yaklaşık olarak 400 kilometreden fazla yeni tünel uzunluğunun tespit edildiğini söyleyen bazı raporlar var. YPG bu hazırlıklarla bu bölgedeki dominasyonu elinde tutmak ve böylece petrol gelirleriyle siyasi kaldırıcı kendi lehine kullanmak istiyor. Ancak daha önce Afrin Harekatı'nda ya da Tel Abyad veya Resulayna'da gördüğümüz gibi YPG'nin tünel stratejisi engebeli olmayan alanlarda, yani düz alanlarda çok da işe yaramıyor. Tünellerin rotasına baktığımızda genelde tepelik arazilerle yerleşim yerleri arasında mekik dokuduklarını görüyoruz. Ancak işin çok daha tehlikeli stratejik bir boyutu daha var: ana yollar. YPG tünelleri bilinçli olarak bölgedeki işlek ana yolların tam altına inşa ediyor. Fakat bu tünelleri imha etmek demek, üzerindeki asfaltı da havaya uçurmak, yani bölgenin ulaşımını felç etmek demek. Yani yarın birisi o tünelleri vurduğunda yıkılan yolları kameralara gösterip "bakın sivil altyapıyı, halkın yolunu hedef alıyorlar" diyerek dünyaya mağduriyet propagandası yapmaya hazırlanıyorlar. Şimdi ekrana gelen görüntü Cerablus'un tam karşısındaki hattı gösteriyor. Dikkat kesilmenizi istiyorum. Yol boyunca uzanan o çizgiye aslında YPG'nin inşa ettiği tünel ağının ta kendisi. Bu tüneller sadece arazide değil, yerleşim yerlerinin arasında adeta bir yılan gibi kıvrılarak ilerliyor. Yerleşim yerleri arasında bir başka örnek daha. Daha önce evlerin bodrumlarından çıkan o devasa tünelleri hatırlarsınız. Buradaki manzara da farksız. Örgüt sivil yerleşimleri adeta birer askeri karargaha çevirmiş durumda. Büyük ihtimalle o gördüğünüz evlerin altı da köstebek yuvası gibi kazılmış. Ama asıl sorulması gereken soru şu: YPG kime karşı hazırlanıyor? Dünyaya biz DAEŞ'le savaşıyoruz diyen örgütün haritasına baktığımızda garip bir çelişki görüyoruz. DAEŞ'in asıl tehdit olduğu güney bölgelerinde ne bir hendek var ne de bir tünel. Ama namluların, hendeklerin ve o kilometrelerce uzanan tünellerin hepsi istisnasız bir şekilde Türkiye sınırına bakıyor. Harita yalan söylemez. Bu hazırlığın kime karşı yapıldığı çok açık. Örgüt özellikle Şedadi bölgesinden Kamışlı hattına, oradan da Malike'ye uzanan ve Amerikalıların kullanmış olduğu Rümeylan ve çevresinde ciddi anlamda bir tünel hazırlığı yapıyor. Bu ciddi anlamda YPG'nin siyasi bir çözümden daha çok askeri bir çözüme yönelik hazırlıklarını gösteriyor. Yani aslında bu tünel hazırlıkları YPG'nin siyasi uzlaşmazlığının da bir kanıtı.
Peki yerin metrelerce altına dökülen bu betonlar ve kazılan kilometrelerce uzunluktaki tüneller yaklaşan fırtınayı durdurmaya yetecek mi? Şimdi objektifi tünellerden çıkarıp büyük resme, yani masadaki senaryolara çevirelim. İşin siyasi boyutuna gelirsek, bölgedeki denklemler hızla değişiyor. Suriye'deki normalleşme süreçleri ve Amerika'nın bölgedeki varlığının belirsizliği, YPG'yi bu savunma hatlarına daha fazla muhtaç bırakıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son açıklamaları belki de yaklaşan fırtınanın habercisi. Mart ayında yapılan o kritik anlaşmayı hatırlarsınız. SDG'nin, yani omurgasını YPG'nin oluşturduğu yapının Suriye devletine entegre olması kararlaştırılmıştı. Ancak sağdan gelen sinyaller örgütün bu anlaşmaya uymaya hiç niyetinin olmadığını gösteriyor. Bakan Fidan'ın ifadesiyle örgüt entegrasyonu kabul etmek yerine yan yollara saparak durumu idare etmeye çalışıyor. İşte o uydudan tespit ettiğimiz tüneller ve hendekler aslında bu red cevabının somutlaşmış hali. Hatta Kuzey Irak'ta PKK'nın sözlü silah bırakan teröristlerinin de Suriye'ye geçip YPG saflarına katıldığı belirtiliyor. PKK'nın silah bırakması Kuzey Irak'ta tam anlamıyla bir sembolizmdi. Bunun dışında henüz pratik bir adım atıldığını söyleyemeyiz. Çeşitli teslim olmalar var, ancak bunlar toplu anlamda örgütün fiili yapısını sona erdirecek teslim olmalar değil. Diğer taraftan PKK kendisine bir gelecek olarak planlamış olduğu Suriye'ye taşınmakta. Geçtiğimiz haftalarda söylenilen Irak'tan Suriye'ye geçen 2000 kadar PKK'lı sayısının daha fazla olduğuna dair Arap aşiretlerinin raporları bulunuyor. Örgüt devletle bütünleşmeyi değil de devlete karşı kendi tahkimatını kurmayı seçmiş. Ankara'nın tavrı ise bir ülkede iki ordu olmaz yönünde. Yani komuta ve kontrol tek bir merkezden gelmek zorunda. Türkiye bu yapının entegre olmaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğunu açıkça vurguluyor. Yıl sonuna kadar da bir süre tanınıyor. Yani YPG için işlemeye başlayan bir geri sayım saati var. Ankara'dan bu net ve sert mesajlar yükselirken sınırın diğer tarafında Hasake'deki bir askeri üste bambaşka bir trafik vardı. Terör örgütü SDG'nin sözde lideri Mazlum Abdi, yaklaşan fırtınaya karşı sesini duyurmak için bu kez rotasını İsrail medyasına çevirerek Yarusselam Post muhabirini ağırladı. Abdi'nin verdiği mesajlar örgütün içinde bulunduğu sıkışmışlığı ve Ankara'nın baskısını kırmak için hangi kartları oynadığını açıkça gösteriyor. Elindeki en büyük koz yine aynı: DAEŞ mahkumları. Haseke, Rakka ve Kamışlı'daki 26 gözaltı merkezinde 10.000'e yakın tehlikeli DAEŞ'li savaşçının tutulduğunu hatırlatıp, Trump'ın yardımları kestiğinden beri paramız bitti, Hol kampını koruyacak adamımız da bütçemizde kalmadı diyor. Yani satır arasında Batı'ya şu mesajı veriyor: bize para ve destek vermezseniz bu tehlikeli adamları içeride tutamayabiliriz. Elindeki kartları Batı'ya ve Ahmet Şara liderliğindeki Suriye'ye karşı açık oynuyor. Kuzeydoğu Suriye'de 30.000'i polis, 70.000'i savaşçı olmak üzere tam 100.000 kişilik bir gücüm var diyerek kendilerinin basit bir milis grubu değil, düzenli bir ordu olduğunu iddia ediyor. YPG'li Mazlum Abdi'nin yapmış olduğu 100.000 kişilik ordu açıklamasının hiçbir gerçekliği yoktur. Bu 100.000 kişi içerisinde elinde silah olan tüm Arap aşireti üyelerini ve PKK'dan gelen terörist kadroları da sayan Abdi'nin bu açıklamasını dikkate almamak gerekiyor. Peki Ankara'nın tek ordu, tek merkez şartına ne diyor? İşte dananın kuyruğu tam burada kopuyor. Abdi, Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olmayı kabul ettik dese de aslında parantez içinde kendi yapısını korumanın peşinde. Masaya koyduğu şart 3 tümenin ve 2 özel taburunun olduğu gibi kalması. Yani tabela değişecek, belki üniformalara bir arma eklenecek ama asker, komuta ve silah yine onlarda kalacak. Bugün YPG ve SDG'nin toplam olarak insan gücü 15 ila 20 bin civarındadır. Bunlar aktif muharip güçlerdir. Bunların dışında elinde silah olan herkes eğer hesaba katacaksak bugün Şam hükümetinin elinde yaklaşık 400 ila 500 bin kişilik bir güç olduğunu varsaymak zorundayız. Ancak bu güç ortada değil. Aynı şekilde Abdi'nin de 100 bin olarak ifade ettiği sayı gerçeği karşılamıyor. Bazı kaynaklar 50 ila 60 bin arasında bir YPG mevcudu olduğunu söylemesine rağmen biz bunun maaşlı kadrolu tüm mevcut olduğunu hesaplıyoruz. Bu mevcudun içerisinde ise yaklaşık olarak %40 ila 45'lik bir askeri gücün olduğunu tahmin ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda Mazlum Abdi'nin 100 bin civarında bir hayali rakamla kendisinin askeri gücünü Şam'a karşı koz olarak kullandığını söyleyebiliriz. Özellikle YPJ, yani kadın taburları konusunu açarak ayrılıkçı ajandasını Batı kamuoyunun sempatisini kazanacak bir kadın hakları kılıfına sokuyor.
Fidan ve Abdi'nin ifadelerinden kısa bir süre sonra Türk güvenlik kaynakları Suriye hükümetinde YPG ile başlarını, o üniformaları görmek istemiyoruz, asla kabul etmeyiz açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin sunduğu tek seçenek var. Örgütü feshedeceksiniz. O armaları söküp birer vatandaş olarak bireysel şekilde orduya katılacaksınız. Öyle benim tümenim, benim komutanım devri bitti. Tek yapı olacak, o da devlet. Türkiye bu duruşunu sahada göstermek için düğmeye bastı. Aslında bu konsept olarak Türkiye'nin konuya nasıl baktığını gösteriyor. Şu anda genel olarak tartışılan kavram ABD'nin kullanmış olduğu entegrasyon kavramı. Fakat Türkiye burada kendisine yeni bir entegrasyon kavramı inşa etmiş ve bunu Suriyeli mevkidaşlarıyla beraber YPG'nin üzerine uygulamaya çalışıyor. Bu nedir? Biz ABD'lilerin söylediği gibi YPG'nin entegrasyonunu sütun askeri birlikler ya da siyasi bir örgütlülük içerisinde kabul etmiyoruz. Tam anlamıyla silahların bırakılması ve YPG'nin tam anlamıyla dağıtılmasından sonra isteyen unsurların Şam hükümeti içerisinde askeri ya da siyasi kanatta yer alabileceğinden bahsediyoruz. Bu minvalde Türk yetkililerinin, Türk güvenlik yetkililerinin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bu açıklama, yani bireysel katılım açıklaması, Türkiye'nin SDG-YPG konusundaki perspektifinin özetidir ve dikkate alınmalıdır. Bu açıklamanın hemen ardından Türk askeri konvoyları Suriye'ye giriş yaptı. Suriye ordusuna ait askeri konvoylar da rotayı Deir Zor ve Rakka hattına çevirdi. YPG ise karşılık vererek o bölgeye doğru sevkiyat yaptı. Her iki şehir de %90'ı aşan oranla Sünni Arap nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ülkenin can damarları olan su kaynakları, halkı doyuracak verimli tarım arazileri ve ekonomiyi ayakta tutacak petrol kuyularının büyük bir bölümü YPG'nin kontrolünde. Esed rejiminin düşüşünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Şam yönetimi ulusal birliği sağlamaya çalışırken karşılarında sadece kuzeydeki bu ayrılıkçı yapı yok. Dürzilerle birlikte güneyde de İsrail faktörü denklemi zorlaştırıyor. İsrail'in sınır hattında oluşturmak istediği tampon bölge ve devam eden hava ve kara saldırıları Suriye'yi sarsan en büyük engel olarak görülüyor. Gazze gibi 360 kilometre karelik bir alanda bile askeri anlamda başarısız olan ve bu nedenle bir soykırım stratejisine sarılan İsrail'in konvansiyonel Türkiye ordusu gibi çok geniş ve yetenekleri ondan daha üstün bir orduya karşı harekete geçmesi mümkün değil ve diğer taraftan ABD'nin Orta Doğu'ya biçmiş olduğu yeni modelde İsrail'in yeri oldukça kısıtlanıyor. Bu açıdan Türkiye'nin Şam hükümetiyle beraber yapacağı bir YPG operasyonunda İsrail sadece medya, propaganda ve Türkiye'ye karşı söylem gücünü kullanmaya çalışacaktır. Fiili bir müdahalede bulunması mümkün değildir. Sonuç olarak YPG, Türkiye'nin sunduğu Suriye devletine bireysel entegre ol seçeneğini elinin tersiyle itip yer altına gömülerek işi yokuşa sürüklüyor. YPG'nin kendisini savunmaya yönelik hazırlıklarının gözlemlenmesi ve bu konudaki istihbaratların toplanması üzerinden şöyle bir durum şekilleniyor karşımızda. YPG'yi Türkiye ve Suriye hükümetinin söylediği şekilde entegrasyona zorlayacak kısmi, süreli, sınırlı cerrahi operasyonlar YPG konusunda karşımıza ilerleyen süreçlerde çıkabilir. Bunlar nasıl olabilir? Tişrin Barajı'nın alınması, M4 yolundan ilerlenmesi, Sırr'in hava üssünün ele geçirilmesi, yani YPG'nin işgalindeki bölgenin doğusuyla batısı arasındaki ilişkinin kesilmesi, Aynel Arab'ın kuşatılması ve aynı zamanda Deir Zor bölgesine Rakka ve batısındaki bölgeden Suriye hükümetinin buralara girmesiyle YPG'nin tam olarak istenilen entegrasyon sürecine katılmasına baskı oluşturmak için bir operasyon gerçekleşebilir. Önümüzdeki süreç bu beton tünellerin bir savunma hattı mı yoksa birer mezar mı olacağını gösterecek. Total anlamda YPG'yi süpürecek genel bir operasyondan bahsetmek artık bu evreden sonra 10 Mart Anlaşması'na her ne kadar YPG uymamış olsa bile Şam hükümeti için mümkün değil. Ve Türkiye'nin de hem terörsüz Türkiye süreci hem de Suriye'nin yeniden inşasında stabilizasyonu engelleyici bir geniş çatışmaya mahal vermeme isteği genel bir operasyonun önüne geçiyor. Türk askeri konvoyları 7 Aralık akşamı Afrin, Resulayn ve Halep kuzeyinden, yani tam 3 koldan Suriye sınırına geçti. 9 Aralık'ta askeri bir konvoy daha Suriye'ye girdi. Sıcak gündemin etkisiyle beraber bu bölgeye yapılan rotasyon ya da lojistik ikmal hareketliliklerinin operasyonel bir beklenti uyandırdığını da kabul etmek zorundayız.